Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 4 numara. Şöyle bırakayım. İpimiz de şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şöyle 2 şişle başlayacağım. Altının çekmemesi için örgümüzün 2 şişle ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle çok aşırı sıkmayın arkadaşlar. Çünkü şişin birini çıkartacağız. O zaman zorlanabiliriz çok sıkı yaptığımız için. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Bu model için ilmek sayımız 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayabilirim. Şişimin bir tanesini şöyle tutuyorum, diğerini üsttekini çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım. Bakın şöyle ilk sıramız bayağı bir geniş. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Modelimiz zaten tek sıradan oluşmakta. İlk sıraya mahsus bu şekilde başlıyoruz. Bakın arka yüzündeyiz. Şu şekilde birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk sıra olduğu için. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldığım üzerine bir kez dolayarak şöyle bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldığım üzerine ipimi doladım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden alalım. Şöyle ipimizi dolayarak. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldım. Ama örmeden aldığımda şöyle ipimizi dolamayı unutmayalım. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Şöyle ipimi doladım. En son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Hep aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada örmeden aldığım ve şöyle üzerinde de doladığım ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. İkisini bir aldım ve düz ördüm. Ters olan ilmeğimi de örmeden alıyorum üzerine dolayarak. Bu ikisini aldım, düz ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. Şu ikiliyi düz ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz tek sıradan oluşmakta arkadaşlar. Bakın şöyle 9 sıra bu şekilde yapıyorum. 10. sırayı sadece ters örerek ilmeklerimi topluyorum ve daha sonra
modeli kaydırarak kuracağım. İkili olan ilmeğimi düz ördüm. Bunu örmeden aldım. Bu ikili olanı düz ördüm. Sıradakini örmeden aldım. Üzerine dolamayı unutmayalım. Bir düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Sıra sonuna kadar düz tersleri şu şekilde örmeden alıyoruz. Üzerine ip doluyoruz. Şu ikili olan ilmeğimizi de düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model ilerledikçe gösterecek. Şu anda pek bir şey belli olmuyor. Evet, yine aynı. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu ikili olan ilmeğimi ikisini bir düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine doladım. İkiliyi şu şekilde düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Dolayarak bir ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 9 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 10. sıraya geldiğinde ilmeklerimizi sadece ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, ben bunu 9 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet, 9 sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle 9 sırayı tamamladım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Yani 10. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu ikili olan ilmeğim, ikisini bir ters olarak ördüm. Diğerini de aynı şekilde bütün sırayı ters örüyorum. Şöyle ikiliyi de şöyle ikisini bir alarak ters ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. 10. sırada bu şekilde tamamlıyoruz. Ön yüzüne geçince ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Yani ters ilmeğimizin üzerine düz ilmeği getireceğiz. O şekilde kaydırmış olacağız. 10. sırayı da şöyle sıra sonuna kadar ters ördüm. Bakın modelimiz şöyle yavaş yavaş görünmeye başladı. Farklı bir Selanik modeli. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Modelin ikinci kez kurumunu yapacağız. Modelimiz zaten tek sıradan oluşmakta. Aynı işlemi yapıyorum. Buradaki ilmeğim, bakın şu düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine doladım bir kez. Örmeden aldım, bir kez doladım. Sıradaki ters olan ilmeğimi de düz ördüm. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım, bir doladım. Diğerini düz ördüm. Ters olan ilmeği düz örüyoruz. Düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modeli kaydırdık bakın burada. Yani tersi ters, düzü tersi düz, düzü ters olarak yaptık. Düzümüzü örmeden aldık. Ters olan ilmeğimizi de düz ördük. Şu şekilde örmeden alırken üzerine dolamayı unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde diğerini düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model tabii ki ilerledikçe gösterecek kendini. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Yine aynı işlemler. Bu ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine dolayarak. İkili olan ilmeğimi düz örüyorum. İkisini bir alarak. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine doladım. İkili ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine doladım. İkili olan ilmeğimi düz ördüm.
Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde 9 sırayı tamamlayacağız. 9 sıradan sonra 10. sırada arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Daha sonra birinci model kurduğumuz gibi modeli tekrar kaydıracağız. Tabii şöyle belli olmuyor. İlerledikçe şuradaki Selanik gibi üstte de kaymış olarak yine bir Selanik örgümüz oluşacak. Bir sıra daha beraber yapalım. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ters olan ilmeğimizi şu şekilde üzerine dolayarak örmeden alıyoruz. Bu ikili olan ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alalım. İkili ilmeğimizi düz örelim. Bir ilmek örmeden alalım. Şu şekilde ikili ilmeğimizi düz örelim. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın yavaş yavaş model oluşmaya başladı. Dediğim gibi 9 sırayı bu şekilde yapacağız. Şu anda herhalde 3'tü. Evet, 3. sırayı yaptık. Arka yüzünde 4. O şekilde 9 sırayı tamamlayacağız. Ben şöyle modelin daha önce yapmıştım. Onun bir ilerlemiş halini göstereyim size. Evet, bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Şurada tabii ikinci modeli kaydırarak kurduğumuzda daha bir şey belli olmuyor. İlerledikçe bu model gösterecek. Birkaç sırada kendini göstermiyor arkadaşlar. Bakın çok farklı bir şey oluyor. Yapanlar bilir bunu daha önceden. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Modelin arka yüzü de şöyle. Bakın ters ördüğümüz sıranın şöyle görüntüsü şöyle. Yani modelin tersi düzü yok aslında. Bu yüzü de gayet güzel kullanılabilir. Diğer yüzü de. Onun için iki taraflı kullanılacak örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında, şal yapımında, yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle bakın pufuduk pufuduk güzel, yumuşacık dokusu var. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.